Piyasada aksiyon kameranız için tam istediğiniz açıyı sunan bir aparat bulamıyorsanız kendi çözümünüzü üretmenin vakti gelmiş demektir. Bugün Tinkercad ile tasarlayıp 3D yazıcıdan bastığım hem kafa hem boyun kullanımına uygun özel üretim aparatımı tüm yapım süreciyle birlikte inceliyoruz. İlk olarak silindirimi aldım ve ölçülerimi veriyorum. Bu ölçülendirmede neye dikkat ettim? Türkiye'deki ortalama kafa çaplarına bakarak yaptım. Türkiye ortalamasında battal boyu denilen kafa 19,7 santim, büyük boy yani large beden olan 19,1 santim, orta boy 18,1, küçük boy ise 17,2 santim olarak değerlendirilmiş. Şeklin genişleyip daralmasını göz önünde bulundurarak mümkünse ben en büyük kafa çapını dikkate alarak bir hazırlık yapıyorum. Ben burada 220 milimetre kullandım ve en 180 milimetre kullandım. Buradaki temel sebep çapın tam olarak dairesel değil elips şeklinde olması. Bu yüzden elips görüntüsünü vermek için böyle bir sistem uyguladım. İlk etapta çizimi yaparken ben burada 3 milimetrelik bir kalınlık verdim. 3 milimetrenin bana yeteceğini düşünüyordum. Daha sonra çok şüpheye düştüğüm için onu 5'e çıkardım. Şu an çizimde 3 olarak görüyor olabilirsiniz ama revizyon kısmı belki kayıtlarımda yoktur, tam olarak bilmiyorum. Bunu 5 milimetre olarak takip ederseniz çok daha iyi olacak. Dış çemberi oluşturduktan sonra iç kısımda mengene ile sıktığım zaman kafaya zarar vermesi için oluşturacağım yarım hilal şeklinde 4 parça oluşturacağım. Bu parçayı da nasıl oluşturuyorum göstereyim ama benim baskımda daha sonra bu parçadan vazgeçtim. Çünkü parçada hesaba katmadığım bir nokta vardı. Oluşturduğum vida deliklerinden parça geçmiyordu. Bu yüzden o parçayı düzelttim. Ama sistemi tam olarak kurup kafama taktıktan sonra fark ettim ki bu parça gerçekten gerekli. Şu anki mevcut durumunda bu parça yok ama bu parça kesinlikle olmalı, yoksa kafanızı yoracak, kullanmakta sizi zorlayacak. Şimdi parça için böyle bir düzenek yaptım. Görüldüğü gibi bu dış çemberle iç çemberi birleştirecek ve mengenelerle sıkmayı sağlayacak basit bir aparat olacak. Ve bu aparatı yaptıktan sonra mengene sistemine geçeceğiz. Şimdi onun için de temel yine silindirimi alıyorum ve silindir üzerinde tekrar bir çalışma yapıyorum. Burada ara mesafeyi ölçmem gerekiyor. Bu ölçümlerde de bu silindiri kullanıyorum. Buradaki ölçümün temel amacı şu: içteki malzemenin ne kadar daralacağını ya da ne kadar genişleyeceğini belirlememiz gerekiyor. Yani en büyük kafa çapından en küçüğe doğru bir mengene sistemi oluşturacağız. Bunun için hemen ölçülendirmeleri yaptım ve şuradaki küpümüzle, görüldüğü gibi bu saydam küp silmeye yarıyor. Daha önceki videolardan biliyorsunuzdur. Hemen alıp silme bölümünü oluşturuyorum. Bu kafanın arka kısmına gelecek bölüm ve ön kısma aynı şekilde ön ve arka yapı olarak aynı, yanlarda aynı olacak. Yani bir tane şekli bu şekilde oluşturup daha sonra aynaladığımda şekil kendini tamamlamış olacak. Görüldüğü gibi tam olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Ve bunu bir vida sistemiyle içeriye doğru ittirerek daralmasını sağlayacağız. Temel mantık bu. Şimdi hemen bunun aynısını bir daha kopyalayıp karşıya koyacağım. Tabii bunun için de önce bir kafanın iç ölçüsüne bakıyorum. Bu arada bu ölçülendirmeyi yaptıktan sonra, daha doğrusu baskıyı yaptıktan sonra fark ettim. Ben en büyük kafa çapında yapmaya çalışıyordum sistemi ama biraz küçük olmuş. Yani ben normal şartlarda 57 numara denilen o large kısımdaki kafa yapısına sahibim ama biraz zorlandı, işin gerçeği daraltma kısımlarında tam sıfır olarak giriyor. Şu an mevcut şekilde kafama oluyor ama bunu filamentin çekme payını da hesaba katıp 220 değil de 240 gibi bir meblağ ile yaparsanız çok daha güzel bir sonuç alacaksınız. Bunu da belirteyim. Şimdi bu bölümde de tekrar geldik. Yan taraflar için olan o baskı bölümünü oluşturuyoruz. Bu da iç tarafta, yanlarda olacak bir parça. Hemen parçamızı oluşturduk. Burada ebatını siz kendinize göre nasıl rahat edeceğinizi düşünüyorsanız ayarlayabilirsiniz. Burada temel amaç sadece mantığın nasıl ilerlediğini görmeniz ve görüldüğü gibi basit bir şekilde parçalar tamamlanmış oldu. Parçaları hizalayıp ona göre mengene sisteminin parçalarını oluşturmak gerekiyor. Yan taraflar için oluşturduğum parçanın birini kopyaladım ve aynaladım. Bu kopyalama ve aynalama gerçekten çok işinize yarıyor. Yani zamanla hızlandıran bir sistem. Bunu kullanmakta fayda var. Şimdi aynı işlemi de arka ve ön parça için yapıp
Onu da bu şekilde kopyalayıp karşısına yerleştireceğim. Ki ilk başta ben bu tasarımı yaptığımda ön bölümü boş bırakacaktım. Yani o ön bölümde daralma işlemi olmayacaktı ama sonradan onun da daralmasına karar verdim. Çünkü daha küçük kafa yapısına sahip mesela 11-12 yaşlarında bir çocuğun kullanması gerekirse sistemi bu şekilde rahatlıkla kullanabilir diye düşündüm. Sistemin baskısını aldıktan sonra videosunu kaydettiğim için hatalardan da bahsederek ilerliyorum. En azından siz çizmeye başladığınızda bu hataları yapmamış olursunuz. Şimdi burada daha önce kullandığımız bir eskizimiz vardı. Bu metrik vida. Bu gerçekten birçok alanda işime yarıyor ve sizin de yarayacağını düşünüyorum. Biraz incelerseniz bu vidanın çok kullanışlı olduğunu fark edeceksiniz. Görüldüğü gibi burada dönüşlerini artırıyorum ve dönüş artırdıkça boyutu yükseliyor. Yani diş sayısını artırıyor işin gerçeği. Ve adım sayısı yani adım genişliğini belirlediğinizde görüldüğü gibi vida büyüyor ya da küçülüyor. Şimdi buradaki temel nüans şu. Eğer bir vida bir delikten geçecekse vida örnek veriyorum 10 milimetre ise o deliğin 11 milimetre olması gerekiyor ki bu vida geçebilsin. Çünkü filamentler çekme yapan malzemeler ve çektikleri için bir şekilde daralma oluyor ve zorlanarak giriyor. Ama burada bir noktadan daha bahsedeceğim. Normal şartlarda dikey yönlü bir delik yapıyorsanız yani vida geçecek olan bölüm yapıyorsanız somun diyelim o bölüme. O somun bölümünü dikey formatta yapıyorsanız 1 milimetre gayet yeterli oluyor. Ama bu sistemde ben vidayı mecburen yatay bir sistem üzerine koyduğum için aşağı doğru küçük basmalar oluştu ki bunun önüne geçemiyorsunuz. O basmadan kaynaklı 10 milimetrelik vida tamam giriyordu ama çok zorluyordu. Yani bu yüzden vidanın çapını 0,5 daha düştüm. Yani bu yaptığımız ölçülendirmede vida çapı 11 milimetre ise ki görüldüğü gibi vida 10 milimetre. Ben aynı şekilde delik çapını 11 yapmıştım. Ama böyle bir sistemde 11,5 yapmanız gerekiyor. Yani 1,5 milimetre fark olması lazım. Aksi halde o vida o delikten geçmiyor, zorlanıyor ya da kırılmalara sebep oluyor. Burada tabii ki filamentin çekme payı da var. Ben bu malzemeyi en azından kahverengi olarak ileride göreceksiniz basmış olduğum malzemeyi PLA'nın karbon filamentiyle bastım. Krality karbon filamentiydi. Gayet güzel bir filament. Baskısı hoş ama şöyle bir sorun var. Bu çekme oranını hesaplamamıştım. Hesaplamadığım için de ne kadar çekeceğini bilmiyordum. Aslında o daralmanın sebebi belki filamentin çekme payıyla alakalıdır ama ortalama PLA'ya baktığımızda 1 milimetre genişletme burada gayet yeterli oluyordu. Ama burada olmadı. Yani dediğim gibi burada iki seçenek var. Ya filament ya da aşağı doğru basmalar. Aşağı doğru basma çok daha yüksek bir ihtimal gibi geliyor bana çünkü bariz bir şekilde gözle de görülebiliyor. Bu yüzden yarım milimetre fazla koyarsanız çok daha iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Hemen bu kenarlara attığım parçalarla da delik oluşturacağım yeri sağlamlaştırıyorum. Dört taraf için 4 delik tasarlamıştım. Hemen dördü içinde bu şekilde malzemeleri yerleştiriyorum. Dediğim gibi daha önce ben bunu 3 milimetre olarak tasarladım ama daha sonra 5 milimetreye çıkardım. Bu 5 milimetre olarak direkt yapılsaydı çıkıntılara da gerek kalmayacaktı. Ama çıkıntının olması bir şekilde şeklin de güzel görünmesini sağladı. Hem dayanıklılığı artırdı hem de daha güzel bir görüntü sağladı. O yüzden kalması da gayet güzel oluyor. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra hemen burada vidanın sistemini ayarlamam gerekiyor. Vida sistemini nasıl ayarlayacağım? Az önce söylediğim gibi önce vidayı bir yatay formata getirip şurada ortalayıp tam olarak ortasından bir delik oluşturacağım. Görüldüğü gibi tam olarak sistem bu olacak. Vidayı sıktıkça sistem kendini daraltacak ya da genişletecek. Bu arada burada 175 santimlik bir parça olacak. Önü dediğim gibi daha önce boş olarak düşünmüştüm. Milimetre pardon santimetre dedim. 175 milimetrelik bir yapıda bir kafa için gayet yeterli bir alan olur diye düşündüm. Ve buna göre vida tasarımını yaptık. Şimdi vida tasarımındaki önemli noktalardan bir tanesi deliğin oluşturulması. Bu deliği oluşturmak için hemen vidamı bir tane kopyalıyorum. Kopyalama işlemini yaptıktan sonra burada önemli nokta demin söylediğim konu tam olarak delik olarak kullanacağım şeyin çapını 11 milimetre yani 1 milimetre artırdım. Ama bu tarz bir modelde 1,5 artırın. Sonradan ben bunu düzelttim bilginiz olsun. 1,5 olarak artırıp ondan sonra sistemi delik haline getirip
gövdeyle birleştireceğiz. Şimdi gövdeyle nasıl birleştiriyoruz? Hemen şöyle bir ortalama işlemini yapıp birleştirmeyi yapıyoruz. Görüldüğü gibi şu an yanlardaki parça tam ortada değil. Bunun temel sebebi şu arkadaki çıkıntı. O çıkıntıyı iptal edip şimdi ortalarsam tam olarak orta noktaya denk gelecek. Yani elle milimetrik olarak kaydırayım, uğraşmanıza gerek yok. Şeklin kenarındaki uzun parçayı söküp ondan sonra ortalama işlemi yaptığınızda malzeme tam olarak orta bölüme denk gelecek. Bilginiz olsun. Görüldüğü gibi şu an tam olarak ortada değil. Ve bunu şuradaki kenardaki küçük çıkıntı yapıyor. Hemen çıkıntıyı iptal edip ortalama işlemi yapacağız. Görüldüğü gibi bakın şu an tam olarak ortaladı. Hem yanlardan hem üstlerden ortalama işlemi yaptı. Bu tarz şeylerde tek tek kaydırarak milimetrik de kaydırsanız illaki hatalar oluyor. O yüzden ki bu karşılıklı birbirinden bağımsız vidalar olduğu için çok da önemli değil kayması. Önemli olan vidaların delik çapının eşit olması. Küçük kayma gözle görülmeyebilir ama eğer bir aparatı herhangi bir yere oturacak şekilde tasarlamaya çalışıyorsanız buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ve görüldüğü gibi diğer parçayı da aynı bu şekilde delik haline getirip vida bölümünü oluşturuyorum. Vidayı oluşturduktan sonra vidanın üst kısmına bir kafa yapacağım. Bunun için bir eskiz kullanacağım. Şu bizim bildiğimiz meşhur eskiz, sürekli kullanıyoruz zaten. Ve çok da kullanışlı, bayağı bir işinize yarayacak bir eskiz. Hemen V şeklinde bir parça tasarlayıp vidanın başına yerleştireceğim. Bu parça ne işime yarayacak? Vidanın elimle döndürülmesini sağlayacak. Ki burada yine ben bu kafayı çok küçük yapmışım, onu da belirteyim. Ama küçük olmasının şöyle bir artısı oldu. Herhangi bir destek olmadan, herhangi bir sıkıntı çıkarmadan makinede rahat basıldı. Ama bunu siz destek kısmına hesaplayıp ona göre geniş de yapabilirsiniz. Döndürmek biraz zor olabiliyor. Aslında 10 milimetre çaptayken döndürmek gayet zordu. Çünkü sıkışıyordu. Ama 9,5 milimetreye alınca vida çok daha rahat girebildiği için bu parça da gayet yeterli oldu benim için. Ama dediğim gibi parçayı biraz daha genişletirseniz daha geniş bir kulakla çok daha rahat döndürme sağlayabilirsiniz. Yapmış olduğum parçayı vidanın üst kısmına bu şekilde yerleştirip yukarıya doğru kaldırdım. Ve alt kısma da çok rahat geçip karşı tarafta bir bağlantıyı yapabilmek için yine bir tane silindir koydum. Ondan sonra vidam hazır oldu. Vidayı ayrı, diğer parçaları ayrı olarak bastım. İlk başta çizim aşamasında şu şekilde bir silindir oluşturup bu kenarlardaki baskı parçalarına bir alan oluşturdum. Bu oluşturduğum alan vidanın iç kısmıyla birleşecek ve vidanın içinde bağımsız dönmesini sağlayıp sıkıştırırken o dönmeden vida başı dönecek. Bu şekilde bir tasarım yaptım ama burada bir hata vardı. Vidanın altında görmüş olduğunuz o küçük daire maalesef deliklerden sığmıyor. Çünkü ben bu hesabı yaparken et kalınlığına çok dikkat etmedim. Daha doğrusu gözümden kaçmış. Bunun altını çiziyorum tekrardan. Şimdi o alttaki ovalliği yok edip düz bir şekilde basarsanız bu sisteme gayet güzel oturacak. Daha sonra ben bu bölümü iptal edip sadece dairesel bir şekil bıraktım. Ve bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü sıkıştırma yapıyor. Mecburen böyle bir sisteme dönmek gerekiyor. O yüzden bu sistemi nasıl oluşturduğumu şöyle hızlı bir şekilde gösteriyorum. Hemen bu şekilde bir parçayı aldım ve bu parçayı birleştirip diğer parçanın oradan geçebileceği bir kanal oluşturdum ve oradaki yuvarlak dairenin şeklin içerisinde dönmesini sağladım. Bütün nüans bu. Bunun dışında herhangi bir ekstrası yok. Bu parçayı oluşturduğumda bunu da ana parçalardan bağımsız basarak vida ile birleştirip asıl temel yapının iç kısmına yerleştirebileceğiz. Şimdi asıl yapı tam olarak böyle görünecek basıldığı zaman. Görüldüğü gibi vida kısmı şu kenar boşluklar vida kısmının oradan sığmasını sağlayacak ve oradan geçip orta bölüme yerleştiğinde bu parça gövdeden bağımsız olarak dönebilecek ve bu şekilde gövdenin kafasını döndürmeden çok rahat bir şekilde sıkma işlemini yapabileceksiniz. Temel tasarım bu. Bu şekilde yapıldı. Gelelim diğer bir parçaya. Diğer parça da benim boyunluk parçam. Boyunluk parçamı anlatmayacağım burada uzun uzun. Temel sebebi şu: çok basit bir düzenek. Zaten gördüğünüz zaman hemen anlayacaksınız nasıl çizildiğini. Ama kullanışlı bir parça oldu. Bunu da belirteyim. Şimdi asıl nokta şu: bu parçaları, daha doğrusu kamerayı tutacak olan bölüm. Ben bu bölümde Action 4 kameranın yanında gelen bir tane kask aparatı var. Ben motor kullanmadığım için kask aparatı işime yaramayacak. Ama kask aparatının da orijinalini bozmadan ne yapabilirim diye düşündüm. Şöyle bir düzenek yaptım. Burada kask aparatının parçası iç kısma doğru girerek
herhangi bir zarar görmeden daha sonra farklı alanlarda kullanabilmemi sağlayacak bir yapı oluşturdum. Bu yapıyı daha önce boyun askısı için yapmıştım. Şimdi kafa aparatına uyarlıyorum. Bu tarz çizimlerde çizdiğiniz parçalar illaki başka bir yerde, başka bir çizimde de işinize yarıyor. Bu da onu göstermek için güzel bir örnek oldu. Aparatı bağlayacağım bölüm için eskizimi aldım ve eskiz üzerinde yine bir şekil oluşturdum. Burada eskizleri kullanmanın güzel tarafı şu. Çizimi yaptıktan sonra istediğiniz ovalliği verebiliyorsunuz. Biliyorsunuz oval parçalar düz parçalara göre daha dayanıklı oluyor. En azından 3D yazıcılardan çıkan parçalar için konuşuyorum. Eskizin düzenle bölümüne gelip burada gerekli ovallikleri verdikten sonra parçayı hazır hale getiriyorsunuz. Bu büyük bir kolaylık, kullanmakta fayda var. İşlemleri bitirdikten sonra eskizi bitir deyip karşımıza şöyle bir parça çıkıyor. Daha sonra bu parçayı kaldırıp üzerine ben vida deliği açıp bu ana parçayla birleştireceğim. Bu bölümü hızlandırarak geçiyorum. Eskizden aldığım parçayı kopyaladım ve yan yana yerleştirdim. İstediğim açıda, istediğim ölçüde olunca bu şekilde bıraktım ve bir silindir aldım. Şimdi bu silindiri ne yapıyorum? Bu silindiri üstte vida kulakları için bir aparat olarak ayarlayacağım. Bunu nasıl yapacağım? Hemen şöyle bir silindirimi daraltıp tam olarak eskizin ölçüsüne getirdikten sonra sağa ve sola eskizin üzerine yerleştireceğim. Burada önemli nüans şu: 3 tane farklı silindir kullanacağım. Bir tanesini sağ tarafa, bir tanesini sol tarafa, bir de orta bölüme koyacağım. Ve bu parçaların eşit olabilmesi için yapılması gereken basit bir şey var. Bu basit ama önemli konuyu yavaşlatarak tekrar üzerinden geçiyorum. Şimdi bu 3 silindir oluşturdum. 2 tanesi görüldüğü gibi malzemenin üzerinde sabit. Üçüncüyü orta bölüme çektim. Burada hemen malzemeyi ortalayıp işlem yapmadan önce basit bir şey yapacağım. Vida deliği oluşturacağım. Ama bu vida deliğinin hem ortasındaki hem de diğer parçalarda eşit olmasını sağlayacağım. Bunu nasıl yapabilirim? Hemen delik oluşturacağım silindiri alıyorum. Ben burada 5 milimetrelik bir delik oluşturdum. Artık sizin kullanacağınız vidanın çapına göre değişir. Deliği oluşturuyorum. Malzemeyi yatay formata çeviriyorum. Ve deleceğim bölümden biraz uzun olacak şekilde ayarlamasını yapıyorum. Hemen şuradan bunun enine bakıp bakmasanız göz kararı yapsanız da olur. 50 milimetrelik bir en verdim ve sistemi ortalayıp yukarıya doğru kaldırdım. Bu bölüm önemli. Neden önemli? Kopyalama özelliğini nasıl kullandığımızı gösteriyorum. Şimdi burada malzemeyi getirip orta bölümüne yerleştirdim. Ama burada göz kararı yapacağınız ortalama işlemi olduğu için düzgün bir ortalama yapamayacaksınız. Bunu en kolay nasıl yaparım? Hemen ortadaki bağımsız parçayı kenara doğru çekiyorum. Ve diğer parçayı onun ortasına getirip şimdi burada ortalama yapıyorum. Görüldüğü gibi malzeme artık diğer materyalin tam ortasında. Daha sonra burada gruplandırma işlemi yapıyorum ve ortasında delik olan bir parça elde ettim. Bunu kopyalayıp D tuşuyla en alta indiriyorum ve diğer parça üzerinde tekrar çalışıyorum. Bu parça zaten diğeriyle tam olarak eşit olarak ortalanıyordu ön bölümdeki boşluklardan dolayı. Hemen tekrar bu bölümde ortalama işlemini yapıyorum. Görüldüğü gibi malzeme ortada. Ve şimdi tekrar ortadaki parçaya tıklayıp grubu çöz diyorum. Grubu çözdükten sonra ortadaki parçayı siliyorum. Ve görüldüğü gibi sadece orada delik bıraktığım malzeme kalıyor. Ve daha sonra o delik bıraktığım malzeme ile ana malzemeyi birlikte gruplandırdığımda ortada deliği olan ve diğer parçayla eşit deliklere sahip olan bir parça elde etmiş oluyorum. Bu kadar basit. Şimdi bundan sonraki aşamada aparatı takma bölümünü oluşturacağım. Bu aparatı takma bölümünde yine hazır materyallerden birini kullanacağım. Hemen yarım silindiri alıyorum ve ortalı bir şekilde yerleştiriyorum. Ondan sonra 3 parça olarak yapacağım ki hem destek sorun olmasın, bu malzeme tek parçada basılabilsin, hem de kenarlardan bir dayanıklık elde etsin. Hemen malzemeyi şu şekilde yapıp 45 derecelik ya da 22,5 derecelik açıyla ayırabilirsiniz. O size kalmış. Ben 45 ile ayırdım. Ve parçayı kopyalayıp aynalama işlemi yaptım. Daha sonra bu iki malzemeyi bu şekilde ortaladım. Ve fazlalık bölümleri de hemen keseceğim. Tabi kesme işlemi yapmadan önce ne yapacağım? Malzemeyi yerleştirip ölçüsüne göre kesme işlemi yapacağım. Ve ana malzemeyi aradan çıkarıp kesme işlemini yaptığımda malzeme tam olarak oraya yerleşmiş olacak. Temel amacım bu. Ve bu işlemi yapıp
Hemen gruplandırdım. Şimdi kesme işlemini yapıp yerleştirdim. Görüldüğü gibi aparat bu şekilde tamamlanmış oldu. Ve orta bölüm vidayla takılıp aşağı yukarı hareket sağlayacak. Aynı zamanda kask aparatının da kendi hareketi var. Baya bir hareket genişliği sağlayan malzeme olacak. Daha sonra bu malzemeyi dışarıya aktarıp baskı için makinama göndereceğim. Bütün parçalar ayrı ayrı tasarlandığında şekil tam olarak böyle görünecek ve tamamlandığında bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi bu süreçten sonra makinenin baskı ayarlarındaki bazı önemli noktalara değinelim. Şimdi Creality Slicer uygulamasına modeli gönderdik. Bu tarz bir modelde ki görüldüğü gibi parça yaklaşık 1 santimetre çapında bir parça ve zayıf bir parça. Bu parçayı güçlendirmek için bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor mesela? Şimdi burada desteğe ihtiyacımız zaten yok. Dolgu yoğunluğu kısmına geldik. Bu tarz bir parçada %40, %50, %30 yapabilirsiniz. Ama önemli olan nokta burada bal peteğini seçmek. Çünkü dayanımı daha yüksek oluyor. Ve burada daha önemli bir konu var: duvar döngüleri. Eğer malzemenin duvar döngülerini artırıp işlemi yaparsanız 2 kat atacağına dış duvarı 3 kat atacağı için malzemenin dayanımı daha yüksek olacak. Bunu su sızdırmazlığında da kullanabilirsiniz. Eğer bir su malzemesi yapacaksanız ve sızmasını istemiyorsanız dış duvar döngüsünü 3, 4, 5 kat çıkarabilirsiniz ama tabii ki süreyi uzatır. Gereklilik ya da gereksizlik durumunu iyi hesaplamanız lazım. Bir de bu tarz bir malzemede zaten otomatik kenar açıksa otomatik kendisi kenar ekliyor. Burada kenarın sayısını artırıp daha geniş bir kenar haline getirebilirsiniz. Eğer tablodan kopuyorsa bunun da bu şekilde önüne geçebilirsiniz. Baskılarımız tamamlandı ve gelelim birleştirme kısmına. Bütün parçaları tek tek bastım. Şu elimde gördüğünüz o bahsettiğim kask aparatı. Bu kask aparatının ölçülerine göre malzemeyi yaptık. Tabii ki bu şekilde değil, tam tersi, çünkü vidanın parçası var orada. O yüzden kenardaki boşluğu bırakmıştık ve malzeme bu şekilde çok rahat girip çıkabiliyor. Ve kamera düşmeyecek şekilde gayet iyi bir toplukta tutuyor. Bunu da altını çizeyim. Şimdi burada iki farklı filament kullandım. Kullandığım filamentlerin hepsinde deminki gösterdiğim ayarları kullandım. Yani altıgen yapıda bir iç dolgu ve mümkünse %30, %40 gibi baskı yoğunluğu kullandım. Buradaki elimde gördüğünüz siyah olan malzeme tamamen PLA, normal PLA. Diğer kahverengi olan ise PLA CF, yani karbon filamenti. İkisi arasında çok böyle gözle görülür sağlamlık farkı var mı bilmiyorum, inanın test etmedim, ama şöyle bir gerçek var. Doku olarak karbon filamenti çok daha güzel bir yapı veriyor ve renk olarak da bence gayet güzel. Ama ikisi de sadece kullanım amacına yönelik yapılmış malzemeler olduğu için şu an dokuyla ya da şekille pek ilgim yok. Bunun da altını çizeyim. Burada önemli olan malzemeyi nasıl kullanacağım. Bu boyun aparatı için ben orta bölüme vida atarak sıkıştırıp boyunda kullanmak için böyle bir tasarım yaptım. Bu ne işime yarayacak? Mesela kamerayla eller serbest modunda kayıt yaparken direkt benim gördüğüm açıdan görmemi sağlayacak. Bu tarz bir aparatı satın alabilirdim, evet, ama internette hem aşırı bilgi kirliliği var hem de ben tasarlamamış olurdum. O yüzden ben tasarım yönüne gittim ve bence kullanışlı bir aparat oldu. Gelelim kafa aparatına. Kafa aparatı bu şekilde görünen bir malzeme. Şimdi orta bölümde sarkmalardan kaynaklı küçük bazı kalıntılar var. Bunlar kafayı rahatsız etmesin diye orayı hemen güzelce maket bıçağıyla kesip daha sonra zımparalama işlemi yapıyorum. Ve zımparaladıktan sonra da üzerine bir kauçuk yapıştıracağım ki kafa bölümünü rahatsız etmesin. Şimdi burada daha kalın güzel kauçuklar kullanılırsa çok daha başarılı bir sonuç elde edersiniz. Benim elimde basit bir keçe vardı. O keçeyi yapıştırdım. Bu haliyle de iş görüyor ama dediğim gibi daha kalın bir yapı olursa çok daha sağlam bir malzeme elde edersiniz. Şimdi gelelim buradaki vidalara. Vidaları görüldüğü gibi şuradan geçirip daha sonra o küçük pulları arka tarafına yapıştırmak suretiyle yerleştireceğiz.
Ve burada ben bu malzemeyi yaparken ilk başta çizimde gösterdiğim o kafayı rahatlatması için tasarlanmış olan bölüm yok. Direkt sadece pullar var. Bunun da altını çiziyorum. O bölümü yaparsanız çok daha iyi olacak. Ama hem filamentin çekme payını hesaplamadığımdan hem de küçük bir hesap hatasından kaynaklı ben burada çapı biraz küçültmüşüm. O yüzden o aparatlar tam olarak kafama sığmıyor. Yani bunu yaptığım boyutun biraz daha böyle en azından bir 30-40 milimetre daha geniş olmasını sağlayıp ondan sonra o parçayı yapmam gerekiyor. Ama bu haliyle de şimdilik ben bunu kullanabilirim. Bunu kullanmak için de ne yaptım? Hemen şu kauçuktan, daha doğrusu keçeden parçaları pulun üzerine yapıştırıp daha sonra vidaları tek tek yerine yerleştirdim ve bunlar kafaya basınç yaptığında rahatsız etmesin diye böyle bir çalışma yaptım. Elimdeki keçeden bir de kafanın üst bölümüne gelecek noktaya bir yapıştırma işlemi yaptım. Burada eğer keçeyi kalın keçe kullanırsanız gerçekten rahat olacak. Keçe biraz ince. Elimde bu vardı. O yüzden bununla devam ettim. Ama kalınını tavsiye ediyorum. Çok daha rahat bir malzeme elde edersiniz. Malzeme şu haliyle iş görüyor mu? Evet görüyor ama uzun süreli belki 1-1,5 saatlik bir çekim yapmanız gerekiyorsa kafanızı ağrıtabilir. Bu yüzden daha yumuşak keçelerle ilk başta çizdiğimiz aparatlarla kullanmanızı öneririm. Keçeleme işlemleri bittikten sonra hemen vidayı takarak kameranın aparatını da yerleştiriyoruz ve kafa aparatımız da böylece tamamlanmış oluyor. Şimdi gelelim test kısmına. Şu an gördüğünüz kaydı kafa aparatından yapıyorum. Bence gayet geniş açılı ve gayet güzel. Eller serbest modunda bir şey yapmak istiyorsanız gayet kullanışlı bir şekil oldu. Tabii ki şu an gördüğünüz gibi ışığı arkaya almamanız gerekiyor. Kafa aparatından sonra bir de boyun aparatında deneme yapalım. Şimdi bu da boyun aparatındaki kayıt. Burada da yine yakın çekimlerde gayet rahat kullanabilirsiniz. Boyun aparatının diğer bir artısı ise ekran önünüze geldiği için çok rahat karşınızda ne olduğunu ne çektiğinizi görebiliyorsunuz. Benim gibi telefonu karşıya koyup kullanma şansınız yoksa eğer boyun aparatı çok fazla işinize yarayacaktır. Böylece projemizin sonuna geldik. Bir sonraki projede tekrar buluşmak ümidiyle esen kalın.